Adım Erkan Aktaş, Mersin Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanlarım tarım ekonomisi, çevre ekonomisi, kırsal kalkınma, kırsal dönüşüm. Evet, ben tabii ki ziraat kökenli olmakla birlikte iki yüksek lisansla hem ekonomi hem de iktisat hem de ziraat tarım ekonomisi yüksek lisans ile birlikte akademik hayatta multidisipliner bir çalışmayı daha çok benimsedim. Bu doğrultuda hareket ettim. Süreç ve gelinen noktada özellikle multidisipliner çalışmaların daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle küresel iklim değişikliği, tarım, gıda ile ilgili yaşanan krizler, daha çok bu alandaki çalışmalar, bizim bu çalışmalar daha da bizi ön plana çıkardığını düşünüyorum. Şimdi şunu söylemek lazım, özellikle tarımda hızla artan makinalaşmayla birlikte ne yazık ki fosil yakıt kullanımı tarımda da hızla artmaya başladı. Tabii endüstriyel tarımın hayatımıza girmesi ve bununla birlikte daha çok teknoloji yoğun bir üretimle karşı karşıya kaldık. Yani emek yoğun üretimden teknoloji yoğun bir üretime doğru hareket ettik. Bu da tabii ki sanayide olduğu gibi tarımda da hızla artan özellikle fosil yakıt tüketimi bir bakalım karbon emisyonunu arttırdı. Artan karbon emisyonuyla birlikte tabii ciddi problemler bizi bekliyor. Tabii ne tür süreçler neler yapmalıyız bunu da belirtmek gerekiyor. Temel konu şu, özellikle hem endüstriyel tarımın artması hem kimyasal üretimin özellikle teknolojik nasıl söyleyebiliriz, tarımdaki hızla artan teknoloji, özellikle tohumdaki teknoloji, GDO'lu ürünlerin hayatımıza girmesiyle birlikte biz hem gıda güvenliğiyle ciddi problemler yaşıyoruz hem de tarımın yarattığı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. İklim değişikliği en fazla tarım sektörünü etkiliyor ama tarım sektöründeki değişim de olmazsa tarımdaki bu durum da iklim değişikliğinin etkisi üzerine ciddi problemler bizi bekliyor. Temel sorun bir kere şunu söylemek lazım. Tarımda hızla artan makinalaşmayla birlikte biz şunu görüyoruz ki tarımda endüstriyel tarım hayatımızda önemli bir yer aldı. Diğer bir konu da şu. Özellikle suya erişimdeki kolaylıklar ürünlerin su ayak izlerini de önemli oranda ortaya çıkarttı. Yani ürünler, su ayak izleri her geçen gün giderek artıyor. Bu artış su kaynaklarını azaltıyor. Bir de küresel iklim değişikliğiyle birlikte temel sorun şu. Hem bir taraftan kuraklığın yarattığı su kısıtıyla birlikte bol su isteyen ürünler ciddi bir problem yaşıyor. İşte bu yüzden de ne yapılması lazım? Temel konu şu. Kısıtlı özellikle sulama sistemlerinin yaygın olarak kullanılması lazım. Barajların özellikle su hasatı konusunda ciddi adımlar atılması lazım. Barajlar veya sulama kanallarının buharlaşmayı azaltıcı teknolojik gelişmeler getirmek gerekiyor. Yani su kısıtı temel bir problem. Bu yüzden de su kısıtıyla ilgili damla sulama sistemleri gibi daha çok suyu az kullanılan ürünlere dönmemiz gerekiyor. Yani bunu yapabilirsek özellikle küresel iklim değişikliğine karşı tarım kendini koruyabilir. Bunun dışında tabii ki şunu da söylemek, döngüsel ekonomi açısından şunu da söylemek lazım. Tarımsal artık ürünlerin de değerlendirilmesi lazım. Bunlar kimi enerji sektöründe kullanılabilir, kimi de tekrar örneğin biz bunu yapıyoruz, kompost gübrede özellikle tarımsal bazı ürünler tekrar değerlendirilerek ne oluyor? Örneğin gübre haline gelebiliyor veya onlar tekrar toprağa bir şekilde toprağın daha besili, daha organik bir hal alabilmesi için kullanılabiliyor. Aslında bunu şöyle de bence özetleyebiliriz. Son dönemlerde ikiz dönüşüm diye bir şey ortaya çıktı. Yani hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşüm. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü tarım birlikte kullanmalı. Yani bir bakıma biz tarımdaki bu süreci özellikle yeşil dönüşümü daha çevreci, daha sürdürülebilir bir tarıma doğru yönlendirmemiz lazım.
Bunu sağlayabilirsek eğer, tabii bunu dijitalleşmeyle daha hızlı elde edebiliriz. Bunu hem dijital dönüşümü tarım sektörüne entegre ederek hem de yeşil dönüşümden tarımdaki teknolojiler üzerine etkin bir şekilde kullanarak bunu ortaya koyabiliriz. Aslında yeşil dönüşüm derken de şunu söylüyoruz, artık yeşil dönüşümle birlikte yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Yani biz artık tarımda aşırı kimyasal kullanımıyla ilgili ciddi tedbirler almamız lazım, su kısıtlı ile ilgili ciddi tedbirler almamız lazım, ürün tercihiyle ilgili ciddi önlemler almamız lazım. Bütün bunları yaparken de özellikle teknolojik destek, özellikle dijital dönüşüm bunun için entegre ederek, bu konuda üreticiyi ve tüketiciyi bilinçlendirerek bence bu noktada başlayarak çalışmalarımızı arttırabiliriz. Birinci olarak şunu söylüyoruz her zaman, ormanlarımız bizim için çok önemli. Aslında yeşil dönüşüm en başta bizim doğal orman alanlarımızı korumakla başlar. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Ormanlarını koruyamayan bir toplum zaten yeşil dönüşümde istediği adım atamaz. O zaman bizim yapmamız gereken birinci öncelik tarımla birlikte yan yana olan çoğunlukla belki de birlikte hareket eden ormanlarımızı korumak. Ormanları koruyabilmemiz gerekiyor yeşil dönüşümün en önemli ayağı. Çünkü neden? İklim değişikliğinin yarattığı yıkım bir kuraklık. Kuraklığın yanında aşırı meteorolojik olaylar son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de meteorolojik olaylar hızla arttı. Sel, su baskını. Peki bunları nasıl azaltabilirsiniz? Kuraklığı nasıl azaltabilirsiniz? Bitki örtünüzü sağlam tutarak, yeşil tutarak sağlayabilirsiniz. Orman alanları artması önemli değil. Türkiye'de son yıllarda orman alanları artıyor. Ama orman örtüsü azalıyor. Orman özellikle küresel iklim değişikliğinde önemli karbon yutak alanları. Bu alanları tutabilmeniz için ormanın niteliğini de bozmamanız lazım. Türkiye'nin bu yüzden dünyanın da ormanları bir yakıt gibi görmemesi lazım. Bir diğer sektörlere ham madde temini gibi bir alan görmemesi gerekiyor. Bu noktada adımlar atılması lazım. Bu noktada farkındalık yaratılması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.